Instagram'ın logosu neden değişti? Neden? Her gün 400 milyon kişi tarafından 80 milyon fotoğraf ve video paylaşılan bir platformunuz olunca en ufak bir değişiklik bile hemen göze çarpıyor. Ama Instagram'ın yaptığı değişiklik en değişimseverleri bile zorlayacak türden. Instagram'ın logosuna ne çok alışmışız. Halbuki 5 yıl önce böyle bir şey hayatımızda hiç yoktu. Onun görmeye alışık olduğumuz logosu ilk ortaya çıktığında fotoğraf çekip filtre ekleyerek paylaşmak dışında pek fazla bir şey yapılamıyordu. Oysa artık video çekiliyor, kolaj yapılıyor, GIF benzeri bumeranglar, hyperlapse'ler oluşturulabiliyor. Yani çocuk gözümüzün önünde büyümeye başladı. Artık üstündeki kıyafet ona olmuyor. Değiştirmenin vakti geldi. Zaten o yüzden de Instagram ekibi yaklaşık 1 yıldan beri bu yeni tasarım üzerinde çalışıyormuş. Instagram bizim cep telefonlarımızda yaşıyor ve orada tek başına değil, pek çok uygulamanın arasında "Lütfen bana dokun, beni kullan" dercesine bize bakıyor. Cep telefonlarımızın kendine özel bir ara birim tasarımı var ve bu tasarım son yıllarda düzleşti. Düz derken flat design akımından bahsediyorum. Oysa ondan önce skeuomorphizm denilen başka bir tasarım akımı yaygındı. Skeuomorphizm. Evet, böyle bir kelime gerçekten de var. O zamanlar gerçek hayattaki nesneleri bilgisayar ekranlarına olabildiğince gerçekçi bir şekilde aktarmak, yansıtmak modaydı. Mesela bir takvim uygulaması mı yapacaksınız? Gerçek bir masa takvimine olabildiğince benzetin. Kenarlardaki yırtık sayfa ayrıntısını görebildiniz mi? Son yıllarda her şey düzleşmeye başladı ve tabii ki ikonlar da bundan nasibini aldı. Böylesine dümdüz bir dünyada Instagram'ın logosu o kadar demode kalmıştı ki. Tamam, logonun değişmesine ikna olduk. Artık makasları çıkarıp onu budamaya başlayabiliriz. Zaten logo tasarımında tam da bu yapılır. Gerçek hayatta markanın temsil ettiği değerlere bakıp onu önce görselleştirirsiniz, sonra da fazlalıklarından arındırıp sadeleştirirsiniz. Yani onu budarsınız. İşte Instagramcılar da galiba tam olarak bunu yapmışlar. Eski logoyu ellerine almışlar ve başlamışlar onu budamaya. Budamışlar. Şu dalı da keseyim, bu yaprağı da kopartayım derken bir de bakmışlar ağaç ağaçlıktan çıkmaya başlıyor. Tabii bir ağacı budadıktan sonra onun dallarını, yapraklarını bir daha yerine koyamazsın ki. Biz bunu nasıl tekrar renklendirebiliriz diye düşünmeye başlamışlar ve o paniğin etkisiyle ellerine bir sprey boyayı alarak tekrar rengarenk boyamaya başlamışlar. Bu logoya benim kattığım anlam. Oysa aynı logoya şirketin yani Instagram'ın kattığı anlam biraz daha farklı. Şimdi onların yaptığı açıklamayı aynen okuyorum. Yenilenmiş görüntümüz kullanıcılarımızın anlattığı hikayelerin ne kadar farklı ve ne kadar canlı olduğunu çok daha iyi yansıtıyor. Buradan da anlaşılıyor ki her konuda olduğu gibi tasarımda da yaptığın işi iyi anlatabilmek, iyi sunabilmek gerekiyor. Tasarımda hikaye anlatıcılığı çok önemli bir teknik. Logo tasarımlarında uygulanan bir başka teknik ise logoyu 5 saniye içinde hatırla ve çiz kuralıdır. Adı üstünde tasarımcı olmayan bir kişi gördüğü bir logoyu hafızasından 5 saniye içerisinde çizebiliyorsa o logo yeteri kadar sade, hatırlanabilir ve dolayısıyla da amacına ulaşmış bir logodur. Instagram'ın eski logosunu akıldan çizebilmek oldukça zor ama bir kez deneyince kameranın lensi, sağ üst köşedeki vizör ve gökkuşağı renkleri akılda kalan öğeler ve aslına bakarsanız yeni logoda bu üçü de var. Sadece gökkuşağı renkleri birbirine karıştırılmış, biraz ısıtılmış ve daha sıcak tonlara taşınmış. Bu rengarenk logoya tıkladığınızda karşınıza gelen uygulamadaysa sadece tek renk var, yani monokromatik bir tasarım tercih edilmiş. Böylece ara birim bir ön birim olmaktan çıkıp gerçekten de bir ara birim haline gelmiş oluyor. Sizinle fotoğraflarınız arasında sessiz sedasız duran renksiz bir tuval gibi. Uygulamanın içinde gördüğümüz renkli her şey bizim çektiğimiz fotoğraflardan ve videolardan geliyor. Bu logo değişiminde tasarım kitaplarında gördüğümüz hemen her kural harfiyen uygulanmış gibi, yani teoride her şey tamam. Üstelik sadece tasarım teorisi de değil. Nörobilim teknikleri açısından da bir görsel zıtlık sağlanmış. Çünkü insanlar bu tür görsellere daha önce bakar, daha çok bakar ve daha uzun bakar. 2. Yüksek yoğunluklu anlama sahip, çünkü insanlar sade ama anlam yüklü görselleri severler. 3.
yuvarlak hatlar taşıyor çünkü insanlar köşeli tasarımlardan çok yuvarlak hatlı tasarımlara bakmayı tercih ederler. Ama pratikte ona bakınca bir şeyler eksilmiş gibi hissediyor insan. Eski logoya Instagram'ın ruhu öylesine bir sinmiş, öyle bir bulaşmıştı ki. Öyle trendleri falan takip etmez. Aksine trendleri belirlerdi eski logo. Tamam, biraz eskimişti, biraz da kirlenmişti belki ama yeni logo eskisini akşamdan çamaşır suyuna bastırıp sabah da 3 su yıkadıktan sonraki haline dönüşmüş gibi. Neyse, Google'ın logosu değiştiği zaman da buna benzer bir video hazırlamış ve sevdiniz mi sevmediniz mi diye sormuştum. Sonuçta alışırsınız. Şimdi Instagram'ın logosunun değişimi nedeniyle size değişimi sever misiniz diye sorsam, ki soruyorum, hemen yorumlar bölümünden cevaplandırabilirsiniz. Eminim pek çoğunuz tabii ki değişimi seviyoruz diye cevap verecektir. Teoride bu böyledir ama pratikte, yani gerçek hayatta insanların çoğu değişimi pek de fazla sevmezler. Nitekim Instagram'ın bu logosundaki değişiklik de çoğu kişi tarafından nefretle karşılandı. Bana gelince ben zaten eski logoyu kendi cep telefonumda çoktan değiştirmiş ve başka bir tasarımla kullanmaya başlamıştım bile. Bakın,